Beşinci Dünya Kupası. Cristiano Ronaldo'nun. Beşinde de gol attı. Bak burası 16 sene demek. Sen 16 sene sakatlanmayacaksın. Performansını en üst seviyede tutacaksın ve istikrarlı olacaksın. Ronaldo bunu başardı ya. Dünya Kupası deyince %30 Ronaldo, %30 Mbappe, %30 Messi. Bence Modric de %10'u böyle söke söke aldı, tamam mı? İkisini kaybettik. Benim için izlenilebilirliği %40'ta şu anda. Turnuva başlamadan önce Jesus. Turnuva başladı. Suudi Arabistan kazandı. Jesus. Değil mi? Tabii. Japonya kazandı. Japonya'yı ziyaret etti. Jesus gündemi. Pizzalar çok güzel Jesus. Brezilya elendi. Jesus. Abi böyle bir karakter. Türkiye'de zaten her gün Jesus konuşuyoruz. Ne olursun Mesut Özil örneğinden sonra buraya bir yıldız istemeyin. Öyle mi diyorsun? Yaşı ilerlemiş yıldız istemeyin. Her geleni burada paramparça ediyoruz biz. Futbol kültürü çok acımasız yaşlanmış oyuncu için. Gol makinesinden merhaba. Gündemimiz her zamanki gibi futbol. Gündem bir hayli yoğun. Artık Dünya Kupası'ndan lige doğru evrilen bir gündem var. Dünya Kupası'nın sonları, lig heyecanının da artık yavaş yavaş yaklaştığı bir dönemdeyiz. Önemli hazırlık maçları, önemli takımlarla oynuyor takımlarımız. Transfer dedikoduları giderek artıyor. Ve gol makinesi başlıyor. Yemek sepetinde pizza şöleni devam ediyor. Maçlara eşlik edecek çeşit çeşit pizzalar özel indirimleriyle sizleri bekliyor. Pizza şöleni indirimlerine ek, seçili menülerde 30 lira kupon fırsatı için hemen siparişinizi verin. Ve bu 30 liralık kupon fırsatını kaçırmayın. Futbol keyfinizi de 2'ye katlayın diyoruz. Başlıyoruz. Dünya Kupası gibi başlayacağız ama değil aslında. Brezilya'da eğlendi. Çok enteresan yarı finallerle karşı karşıyayız. Brezilya'nın elenmesinin Türkiye'deki futbol gündemine bir etkisi oldu. Çünkü Brezilya'da teknik direktör Tite ile yollar ayrılınca dikkatler Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'a çevrildi. Jorge Jesus ismi en ön planda anılan isimlerden birisi durumuna Serkan geldi. abi, yıldız oyunculardan başlayalım. Dünya Kupası deyince %30 Ronaldo, %30 Mbappe, %30 Messi. Bence Modric de %10'u böyle söke söke aldı, tamam mı? İkisini kaybettik. Benim için izlenilebilirliği %40'ta şu anda. Diyorsun. Yani bir Mbappe, bir Modric izlerim. Ama ondan sonra artık %60 oldu. Mbappe var ya. ya %30 Mbappe, %10 da Modric. Messi. Ama diğer Messi de var, pardon. Tabii, o yüzden ama diyorum. Messi elenirse tamamen iptal olurum. Messi'ciyiz değil mi? Messi'ci değiliz de yıldız oyuncu seviyorum. Hangimiz sevmez? Gönlüm Messi'li Arjantin kazansından yanaydı. Yarı finale geldi. Karşısında Modric, Hırvatistan. Ama Jesus, bir şey diyeceğim ya. Turnuva başlamadan önce Jesus. Turnuva başladı. Suudi Arabistan kazandı. Jesus. Değil mi? Tabii. Japonya kazandı. Japonya'yı ziyaret etti. Jesus gündemi. Pizzalar çok güzel Jesus. Brezilya elendi. Jesus. Abi böyle bir karakter. Türkiye'de zaten her gün Jesus konuşuyoruz. Yaptığı hareketleriyle, oyuna müdahalesiyle, seçtiği kadrolarla, Fenerbahçe'nin gidişatıyla, Avrupa'da yenilgisiz, ligde lider. Orayı da geçtim. Sezon başından bugüne kadar hazırlık maçlarında da kaybetmedi Fenerbahçe. Hazırlık maçlarında ciddi Hem de oynuyor. önemli takımlar. Bu kadar eksiğe rağmen Jesus şimdi tabii sıkıntılı bir gündem. Brezilya, Jesus ilişkisi. Brezilya teknik direktörü olmaya aday İhtimal teknik veriyor musun? direktörlerden biri. İsterler mi isterler. İstemelerine hiçbir şey demem. Bu haber de yalan demem. Zaten Jesus'un da daha önce herhalde yaptığı açıklamalar var mı bilmiyorum. dolayı Brezilya futboluna Tanınan yakınlığı, biri orada da, Portekizli istenilen olması. biri. Herkes de ister. Jesus gider mi? Vallahi o kadar şu an böyle Fenerbahçe'ye bağlılığını görüyorum şahsen. Ligi kazanmak istiyor. Bak Avrupa'dan bile bahsetmiyor. 8 sene sonra şampiyon olmak istiyor. Ama şöyle de bir şey var. Dünyanın en iyi takımı Brezilya. 5 tane Dünya Kupası apoleti var. Her teknik direktör de gitmek ister. Ama bu iş kolay mı? Ali Koç yönetim Fenerbahçe taraftarı bırakmaz. Bizim Serhat'ın da bir meşhur lafı vardır ya. Havalimanını basarım. Vallahi o havalimanından kolay kolay da yollamazlar gibime geliyor. Koşa koşa gider. İster, her Nihat, hoca ister. Bak koşa koşa gider, tamam mı? O zaman çabuk taraftarlar gitmeli havalimanına. Yani ben sana şunu söyleyeyim.
en önemli başarısı bizim için yıldızlarla dolu kadroları en iyi idare eden teknik direktör. Kesinlikle. Şimdi Brezilya takımında yıldızlarla dolu bir kadro. Dünyada kariyerinde bir iz bırakmak istiyorsan milli takım bazında herkesin gitmek isteyeceği ilk takım Brezilya'dır zaten. Seçeneğin, kadro genişliğin her şeyiyle dünyada bir numara. Yeter ki doğruyu seç. Elenmiş olabilir ama oyun kalitesi çoğu zaman Brezilya'dan yanaydı. Yıldızlar Brezilya'dan yanaydı ve Ercantin'in kulakları çınlasın hep Dünya Kupası kendi yıldızını yaratır dediği zaman Brezilya milli takımında da mesela Richarlison. Abi çok özel bir performans ya. Bundan sonra farklı takip ederiz şimdi biz bu oyuncuyu. Evet. Örnek veriyorum. Yani bilinen oyuncu da çok, bilinmeyen oyuncu da çok ama ne olursa olsun Brezilya milli takımına herkes gitmek ister. Herkes. Jesus da gitmek isterse yapacak hiçbir şey yok. Saygı duymak zorunda. Ya Serhat da biraz umudunu kaybetmiş olsa gerek ki havaalanı basmaktan arabuluculuk yapmaya çevirdi ve Brezilya Federasyonu'na bir öneride bulundu. Sezon sonuna kadar İsmail Kartal, sonra Jesus dedi. Ya İsmail Kartal 6 aylığına Brezilya gidince, için. Brezilya için. 6 aylığına gelirse iş yapar diyor orada. Vallahi Fenerbahçe'de o işi çok iyi yaptı İsmail Hoca. Bu Evet. arada göz ardı etmeyelim. O işi yaparken de biz burada yorumlarımızda yeni sezona başlamamaları gerekiyor dedik İsmail Hoca'yla. Biraz haklı çıktık. Ara sıra da haklı çıkıyoruz. Eğer diyelim. Jesus'la Mütevazi gelecek olan olalım. tabii. Yani Tabii. kalkıp Pereira gelince Yani. olmaz yani. Abi enteresan bir durum yani. Şimdi gidiyorum desek kimse neden gittin de diyemez dememeli yani. Abi ne Apolet acelesi var? inanılmaz. Brezilya. Ne acelesi var abi? Yardımcılarından birini gönder. Sezon Brezilya'ya ne sonunda git. acelesi var mı denilmez abi. Serkan abicim Brezilya milli takımı yani Jesus haricinde en az 5 tane daha hoca planı var. Öyle toplam 5 aday. Şimdi Jesus gelene kadar yardımcısını Brezilya milli takımı bu. Yardımcısıyla idare edelim de 6 ay sonra gelir diye Jesus'u beklemez koskoca Brezilya milli takımı. Bence gitmesin. Neden biliyor musun? Türkiye'de sadece Fenerbahçe için değil Türkiye'deki futbol kalitesine katkısı Aynen. olan bir adam. Aynen. Yıldız oyuncuya katkısı olan bir adam. Hani işi şakaya vuruyoruz giderse kimse bir şey diyemez falan ama Bana ne Brezilya Türk takımından futbolunun abi? selameti Evet abi. açısından gitmemeli. Bana ne Brezilya'dan ama abi? şey olmaz. Hani yardımcımı gönderiyorum ben Fener'i şampiyon yapıp geleyim diye Brezilya Federasyonu böyle bir şeyi kabul etmez, beklemez. Bence Fenerbahçe yönetiminin bu ihtimale karşı B planı hazır mı ona bakmamız lazım. Şimdi sen Ali Koç yönetimi geldiğinden beri kaç teknik direktör değiştirdin? Neredeyse tamamı başarısızlıklarla dolu teknik direktör seçimleri. İlk defa Türkiye'nin en iyisine sahipsin. Nokta atışı. Nokta atışı yaptın. Karşılığını da sportif başarı olarak alıyorsun. İşin sonunu getirmeden teknik direktörünü kaybedersen B planın hazır mı? Yöneticilik bu işte. Eğer bunu da başarırsan bugüne kadar yaptığın her şeyin üstü, başarısızlıkların üstü çizilecek, çok başarılı olacaksın. Ama B planını hazırla. Adam gideceğim derse ne yapacaksın? B planı. Jesus gibisini bulamazsın ama kalibre olarak bu işin sonunu getirecek bir teknik direktöre şimdiden bakman lazım. Futbol böyle abi. Senin yıldız oyuncun parladığı zaman bir alıcısı geliyor, ekonominden dolayı vermek zorunda kalıyorsun. Teknik direktörün parladığı zaman geliyor Brezilya milli takımı, istiyorum diyor, bir şey diyemiyorsun gitmek isteyen adama. Sen artık buna hazırlıklı olacaksın. Yöneticilik dediğim budur zaten, başka bir şey değil ki. Bu arada Erman güzel bir yerden girdi. Ben de şahsen haftada 3 maç izliyoruz. Avrupa'daki Fenerbahçe izliyoruz. Kaç Ligdeki üç? Fenerbahçe, Jesus performansını izliyoruz. Kalsın yani. E, Bize herhalde renk abi. kattı. Kalite kattı. Yani her anlamda da Türk futboluna katkısı olduğunu düşünüyorum. Keşke gitmesin. Gitmesin hani. Hani ayda bir maç oynayacak. Güney Amerika Kupası'nda oynayacak. Zaten Jesus da bu tempoya alışık. Belki oradan da kararsız olabilir ama abi Brezilya milli takım teknik direktörlüğü olduğu için böyle bir duruyorum. Nihat- Ya ne karar verilirse hayırlısı olsun diyorum Nihat, da bir bizim daha için gelir mi? gitmesin daha iyi Mesela yani. Jesus kaç yaşında? 70. Yaşı ilerlemiş bir İleride. teknik direktör. Yani şimdi kabul etmedim, daha ileride diyebileceği bir durum Yok, değil. Brezilya öyle Bir bir yer daha değil. gel- Bir de Gelmeyebilir. şöyle yaklaşalım mı? İngiltere Jesus'a gitmez. Fransa gitmez. Yani onların kendi teknik adamları var. Almanya hayatta gitmez. Bir Alman teknik adamla çalıştırır. Yani dünyanın en önemli takımları diyeceğimiz kulüp takımlarını saymazsak milli takımları bambaşka bir onur. Değil mi? Jesus'un bütün meslek kariyeri boyunca çıkıp çıkabileceği en yüksek mertebede bu yani. Ama şöyle bir şey Kabul var. edelim, Mesela değil mi bunu? Brezilya, Portekiz olur. Evet, evet, Mesela evet. Portekiz milli takımın başında Brezilyalı bir adam da görebilirsin. Tabii bunlar oldu zaten. Ama söylediğin gibi İngiltere'nin oyun tarzına falan şimdi Yok. Jesus'u getirmezler doğru. Ama zaten onun hayali de oralar değil. Aynen. Onun hayali de Brezilya ve Aynen. bu yaştan sonra belki bir kere gelir, belki gelmez. Aynen. Bir şey söyleyeyim mi? Konu konuyu açıyor.
Şimdi Brezilya konuşuluyor. Bir de Cristiano Ronaldo'yu Oraya oynatmayan geleceğiz. teknik direktörden sonra bir de Portekiz konuşulursa ne olacak? Tabii. Ayrıldı mı daha o da? Portekiz ya şimdi her şey olabilir ama Portekiz'in gücü Jesus'u almaya yetmez. yeter mi yetmez mi Bak ciddi bilmiyorum söylüyorum da. yetmez. Bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanıyla Yetmez. beraber duran bir adama Yapma, Serkan Cumhurbaşkanı abi. oranın başbakanı gel bizim milli takımın başına dese ne oluru? Yani- Bak şu an öyle bir şey yok. Bence Konu çok konuyu rahat açıyor yeter. Ama diye o zaman söylüyorum. bak o hibrit bir çözüm bulunabilir Portekiz olursa. Portekiz olursa Jesus der ki yardımcım vaziyet eder 6 ay sonra gelirim der. orada daha çok olabilir. Ben Portekiz Ama- milli takımına da Brezilya milli takımına da eğer isterlerse hayır diyemeyeceğini düşünüyorum. İşte Abi kendi ülkesi olduğu için yoksa Portekiz milli takımının madden Jesus'a Fernando cazip Santos gelme muydu? ihtimali yok. Evet Fernando Santos. Bıraktı mı? Bıraktı. O da Ya mı bırakacak. Ben onu duymadım bıraktığını. yok. Şimdi Avrupa şampiyonu oldu. CV'yi de bu son 2 maç Cristiano ve sonrası elenme Figo. olunca her şey olabilir bu Şimdi seviyelerde. dünya- Figo demedi bu arada. Ha? Figo dememiş mi o lafı? Figo'nun ben tweetini özellikle okudum. Ha, öyle demiyor mu? Alıntıladı onu, yani Figo aklı sıra hocaya salladı diye bir haber Evet, çıktı. okudum ben onu onu. alıntılayıp İspanyolca bir tweet attı. Böyle bir yalan haber yapılmaz. Ha, yalan dedi. Figo demez öyle bir şey zaten. Bir şey söyleyeceğim. Diyemez yani. Ama Ronaldo'ya hakaret edildiğini, Ronaldo'ya kimsenin bunu yapamayacağını söylemesi de çok abes değil bence. Figo'nun. Hakaret mi bilmem ama ben özellikle şahsi görüşü yanlış yani oynatılmaması. Oynamalıydı 11'de. Serkan abi mutlaka kendi soyunma odasında yaşadıkları özel şeyler var. Tabii. Bunu kabul etmek lazım. Biz buradan dışarıdan bakarak televizyondan seyrettiğimiz maçlar üzerinden Ronaldo'nun vücut dili, teknik direktörün vücut dili yorum yapıyoruz. Bir de içeride yaşananlar var. Tabii. Orada ne yaşanıp yaşanmadığını bu adamlar futboldan biraz uzaklaşınca anlatacaklar, dinleyeceğiz. Tabii. O zamanki yorumlar daha doğru olacak. Ama Fernando Santos mesela Chichi ayrıldı Brezilya'dan. Başarısız mı? Evet. Ama bu değil. Ama Portekiz'inki değil. turnuvaya Ama gelmeden Ronaldo de stratejisi çok Tamam, eleştirildi. Ronaldo stratejisi bir maç oynatmadı ya. 2. Tam ikincisinde de sonradan soktu. 35 dakika kala soktu. Bir maç oynatmadı. Belki bu adam yorgun. Belki başka bir problem var. Belki de yerine oynayan oyuncunun o maçta daha özel bir iş yapacağına inandı. Abi teknik direktörün, hele ki Fernando Santos gibi çok başarılı bir teknik direktörün bu kadarcık seçim hakkı olmayacak mı? Bak ben de Ronaldo ile oynayıp kaybetsem bile Ronaldo bunu hak etti denmesinden Peki yanayım bu Fernando arada. Santos çok başarılı diyoruz, başarılı. Ama Ronaldo olmasa başarılı olur muydu? Abi Ronaldo olmasa Portekiz milli takımında bir başka yıldız olacaktı. Ya bu neden tek bir oyuncu üzerinden okuyorsunuz her şeyi? Ben Çünkü diyorum ki, Ronaldo. buraya getirdi. Ama herhangi bir oyuncu değil bu. Tamam. Ronaldo. Bak Ronaldo buraya getirdi. Ronaldo ile tüm maçları oynayıp bitirmesi gerekirdi diyor. Bak şimdi Evet. neden arkamızda bu son adamlar Dünya var? Kupası hak ediyordu. Hak ediyordu. Ona bir şey Erman diyemem. Nihat, neden arkamızda bu adamlar var? Çünkü bunlar başka bir şey. Bunlar hep oynar Bak orada oynamalı. Messi var. Ronaldo'yla el tıkışıyor. Şurada Zidane var. Iniesta Şurada Iniesta var. Hep oynadılar. Evet yani bunlar başka adamlar Serkan ama. abi Portekiz milli takımının hiçbir zaman Arjantin gibi ya da Brezilya gibi Dünya Kupası'nı kazanma konusunda favoriliği yoktur. O yüzden Ronaldo'yu bugün Maradona ile kıyaslayamayız. Ancak Messi'yi, çünkü aynı ülke. Şimdi bu adamlar Dünya Kupası'nı kazanma potansiyeli olan takımların oyuncuları, o ülkeden oyuncular. Ama Ronaldo Peki öyle değil Ronaldo'ya ki. bir saygısızlık veya haksızlık yapıldığını düşünüyor Ronaldo'ya musun? turnuva başlamadan yapılmaya başlandı saygısızlık zaten. O Ya bir- kimse demiyor ki 37 yaşında bir adam hala Dünya Kupası'nda en çok konuşulan adam bu bir başarıdır demedi zaten. Modern futbolda yeri yok dendi, yaşlandı dendi, takımsız dendi, bilmem ne. Ya sırf egosu yüksek diye yaşı ilerlediği zaman adamdan intikam aldılar kardeşim. Erman biz de dedik. 5. Dünya Kupası. Cristiano Ronaldo'nun. 5'inde de gol attı. Bak burası 16 sene demek. Sen 16 sene sakatlanmayacaksın. Performansını en üst seviyede tutacaksın ve istikrarlı olacaksın. Ronaldo bunu başardı ya. Ya bu adam 2 maç yedek durmayı hak etmiyor. İstediği kadar Manchester'da oynamasın. O sahada bence olmalıydı. Bu benim görüşüm. Hocanın görüşüne saygı duyarım. Hani diyorsun ya belki sakatlık vardır filan. Hani orada da yengenin açıklamalarına baktığımızda öyle bir şey de yok, o anlıyorum. Yenge de ne karışıyorsa. Ama o da açıklamalar yaptı biliyorsun hani hep oynamalı diye. Oradan da öyle bir şey olmadığını düşündüğüm için abi Cristiano Ronaldo'yu oynatacaksın. Oynatmadığında yenilirsen başına dert alırsın. Herhalde. Risk aldın. Şu an bence bir sıkıntılı durum olabilir yani hocam. Var bayağı ciddi Tabii. bir problem var. Yani bakalım ne getirecek. Bu arada tabii Ronaldo Türk basınının da gündeminde. Bugün yayına girmeden önce okuduğum bugün çıkan gazetelerde Okan Buruk'un Ronaldo'yu kim istemez demeci vardı.
Ne yapsın? Ona da sormuşlar. Ne diyecek adam değil mi? Bir şey söyleyeyim mi? Yanlış Okan Hoca anlaşılmasın. alıyormuş, oynatmıyormuş o da. Galatasaray konuştuğumuz için söylüyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş hiç fark etmeden söylüyorum. Ne olursun Mesut Özil örneğinden sonra buraya bir yıldız istemeyin. Öyle mi diyorsun? Yaşı ilerlemiş yıldız istemeyin. Her geleni burada paramparça ediyoruz biz. Futbol kültürü çok acımasız yaşlanmış oyuncu için. Bizim kültürümüz daha da acımasız. Yani yaşlandı, bir parça da elden ayaktan düştü demeyeyim ama performansı eskisi gibi olmuyor. Hakikaten her sene 40 gol atmasını mı bekliyorsunuz hala 37 yaşındaki oyuncudan? Onun da vereceği katkı bellidir. Buraya gelsin biz onu hırpalarız. Vallahi gelmesin. Yaparız vallahi. Yaparız. Yani o yüzden gelmesin abi ya. Ne Serkan olur. abi. Şimdi bak. 2 günlük bir muhabir adamı doğduğuna Ya pişman aynen eder. öyle ya. Şöyle oturur karşısına şöyle ben gördüm çünkü biliyor musun? Bacak bacak üstüne atıp Pereira'ya soru sordular Monaco'da. Sorsana Fatih Hoca'ya. Evet abi Pereira'nın gideceğini biliyorlar. Maçtan sonra bak yemin ederim Hissediyorlar, sana. Bak biliyorlar, böyle bacak alıyorlar bacak üstüne haberleri. oturuyor muhabir. Ya sen kimsin ya? Ben bunu gördüm gözümle dedim ki tövbe dedim bu iş çok zor iş. Zor iş tabii canım. Çok zor iş. Ya bak Cristiano Ronaldo gündemimize geliyor. Fenerbahçe ile geldi. Başkan Ali Koç çıktı. Ya dedi buna dedi kim inanıyor dedi. Değil mi? Direkt. Şimdi Okan Hoca'ya da soruyorlar. Okan Hoca da futbolculuk zamanı teknik direktör futbolun tillağını biliyor. Cristiano Ronaldo'yu tabii ki isterim der. Bir de oynatmıyormuş ben orayı düşünüyorum alıyormuş. Ya bu konuları biraz kapatalım. Görüyorsunuz yazılan teklife bak 2 sene 500 milyon euro. Ya 500 milyon euro bizim kulüplerde olursa kulüplerimiz sıfır borç olacak. Tabii canım. Ya böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Bırak parasını o halen bir şeyler kanıtlamak istediği için ya yine bir Avrupa'da kalmak istiyor hani. Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor yani baktığımız biraz hayal dünyası. Bazen hayaller gerçekleşiyor ama bu ihtimal %1 ya. Nerede oynamalı peki sence %1. Ronaldo? Bence Real Madrid'e dönsün Benzema'da sakatken. Yani gönlüm o. Yanlış anlaşılmasın. Şu eleştirilerden sonra kendi yol haritasını farklı çizebileceğini düşünüyorum. Evet. Mesela El Nasır mıydı Evet. adı geçen? 200 milyon eurolar falan geçiyor. Bilmiyorum paraya Yıllık. ihtiyacı olan adası var herifin. Zaten daha ne alabilir ama hani dünyaya bakışı şu eleştirilerden sonra çok farklı olabilir Ronaldo'nun. Diyebilir ki başlarım sizin eleştirinize ben alırım 200 milyon euro daha giderim orada oynarım. Orada ne yaparsa yapsın Avrupa'daki kadar da sert eleştirilmeyecektir. Ya da diyecek ki ben yaşıma rağmen yeni bir meydan okuma Real Madrid gibi gidip ama ne olur kariyerini yukarıda noktalasın ya. Evet evet. Yukarıda noktalasın. Bu adamlar sıradan bir takımda oynamadan bitirsinler bu işi. Hep son- Doğrusu bu. Son döneminle hatırlanıyorsun Evet. ya. Çok ben acı. Arda'da gördük ya bunu. Sahneyi Yani iyi Başakşehir, yerde Galatasaray- bırakacaksın evet, değil mi? sahneyi iyi terk et sözü- abi. Evet. Ronaldo ve Messi. Yakışır. Alkışlarla. Evet. Yaşı belirli bir seviyeye gelmiş yıldızları artık almayalım dedin. Artık Almayalım. ders olmadı mı bu dedin yani. Ya şöyle Ama Mesut Özil'i bitirdik biz ya. Haklısın da. Bitirdik yani. İyi yaştakileri de aldık mesela. Anelka ne kadar faydalandık. Şimdiki örnekte Icardi. Güzel. Anelka dediğin için söylüyorum. Anelka'ya bu ülke futbolu küçük geldi. Doğru. Ben karşılıklı oynadım. Anelka topu istop ederken geçiyordu Peki daha Icardi çok. de problem Yani ne? ya Rüzgarıyla. Icardi'nin özel hayatıyla ilgili ama bu ülkeye gelip doğru yaşlarda bizim unutamadığımız başarıların altına imza atmış Snyder'ler, Haciler, Alex de Souza'lar hala unutamıyoruz. Nostalji maçlarda hala Drogba onları da seyrediyoruz. iyiydi. Drogba'lar sen bu konuda çok doğru örnekler de verebilirsin. Mondragonlar, Tafereller, Gomez'ler Schumacher'ler, geldi. Mario Gomez. Schumacher'ler, Abu Bakar. Var Yani iyi örnekler iyi de örnekler var. daha çok Serkan abi. Biz bir iki tane Quaresma'yı sayar mısın mesela? ben Quaresma'nın Türk futboluna çok şey kattım. Ben de. Aynen. Çok şey kattım. Quaresma Ay, şu an kimileri bile çünkü ne gelse verdi ben ki okeyim. falan Sen diyor. Şampiyonlar Ligi'nden Aynen. en son namağlup çıktığında Aynen. Adriano, Pepe, Quaresma bu kaliteleri sahiptin de çıktın. Yoksa nereye çıkıyorsun? Pepe Bak hala gelmiş geçmişlerin ilk onun içinde ben Quaresma'yı yazarım. Ben de yazarım. Yazarım ha. Peki bu Icardi konusuna dönelim. Ne diyorsun? Icardi niye? Icardi- Evli mi? Nerede? Van Daan evli mi? O da tam belli değil. Yani en son boşandık dediler. Bilmiyoruz ki yani artık dalga mı geçiyorlar, ciddiler mi? Ben saygı duyuyorum. Her ilişkiye saygı duyuyorum. Her iki insanın arasındaki her türlü ilişkiye saygı duyuyorum Serkan abi. abi. Buna da saygı duyuyorum ama ne olduğunu anlamıyoruz. O da önemli değil. Benim tek bir sorum var abi. Icardi nerede? Arjantin'de. Tamam bu açıklama da yapmış Galatasaray Kulübü. Yayın yetkili ağızlar diyor ki her şey kontrolümüzde. İşte bir 5 hafta onu yapacak bunu yapacak. Bende mi bir problem var? Güven yani Ya, duymuyorum yani şimdi inanmıyorum bir şey bu diyeceğim. söylenenlere. Bir şey diyeceğim. Sakatlık süresi ne kadar? 3-4 hafta. 5 hafta dediler Değil galiba. İkisi geçti. Şimdi öyle ya da böyle Icardi gelmeden önce
saha dışındaki özel hayatın nasıl olduğunu Biliyordu herkes canım, biliyordu. sürpriz değil yok. mi? He, o zaman bence buraya çok takılmamak lazım. Icardi'de şu an sakatlığı var. Burada da tedavi olabilir. Arjantin'de de tedavi olabilir. Orayı seçti. Hem de işte sevgilisi mi şu an ayrı çünkü. Onunla beraber yan yana çocuklarıyla beraber belki tekrardan bir düzeltmeye çalışıyorlar. Ama düzelecek, bozulacak açıklamalar bu iş böyle devam edecek. Ben işin orasını artık çok çitlenmiyorum. Ama sonuç maçtaki Icardi attığı klas goller, Muhteşem. sahanın içinde istekli gördük mü? Evet. Gördük değil mi? Gülüyordu. Muhteşem oynadı mı? Evet. Oynadı. Ben oraya bakıyorum. Bir an önce toparlayıp o haliyle oynaması lazım. Galatasaray taraftarlar da öyle olduğu sürece saha dışında barıştı, barışmadığıyla ilgilendiğini düşünmüyorum. Tabii canım. Bence yönetim de Okan Hoca da bunun saha dışı problemlerini biliyordu. İyi yönettiler ki o performansı aldılar. Nihat Galatasaray'a kötülük etti. Kim? Icardi. Neden biliyor musun? Böyle şeyler yapabileceğini gösterdi. İnsanlar Icardi ile şampiyon olabileceğini hayal ediyor şu anda. Evet. Fakat Icardi'nin aklının futbolda olup olmadığı kısmı tartışılır. Son 3 maç aklı futboldaydı. Ben onu söylüyorum. Peki kaç maçta 3 maç? İşte son 14 Şimdi maçta 3 maç. Bu oynama istikrarına bakarsan 14 maçta 3 maç, 5 maç oynayarak Galatasaray'ı şampiyonluğa götüremez. Ama tam 3 maç yani. Tam 3 Ama maç. böyle Ama Beşiktaş şimdi- derbisi Evet, Başakşehir. tamam. Evet yani. Peki bunu sezonun ikinci yarısındaki 20 maç mı var? Evet. 20 küsür Yani tane 21. var. Buraya kaç tane oynar sana burada? 24. Bence insanları, Galatasaraylıları tedirgin eden hikaye bu. Şimdi Icardi bize burada 10 tane maç oynasa yeter diyorlar. Ama 10 tane maç oynayacak görüntüyü vermiyor adam. Şimdi yaşadığı sakatlıklar ameliyatlık değilse, ki ameliyatlık bile olsa Türkiye'deki doktorlar her türlü iyi ameliyat yapabilecek kapasitede. Tabii ki. Hepimiz Türkiye'de ameliyat olduk. Dünya Burada- buraya geliyor ya. Burada değil de her sakatlıkta kendi ülkesine gitmesinde bir hayır yok. Her sakatlıkta kendi ülkesine gitmesinde başka şeyler var. Icardi'nin kariyerini yönlendiren sağ dışında bir adam var mı bilmiyorum ama eğer varsa yanlış yönlendiriyor. Futbol bittikten Van'dan sonra ara. Normalde futbol o. bittikten sonra istediğin kadar futbol dışı gündem olabilirsin. Yaptığın her şeyle gündem ol. Ama şimdi futbolu ön plana almadığın için milli takımında oynayamıyorsun. Ve belki oynar. belki dünya şampiyonu olacak, kariyerinde tarihe geçecektin. Bu takımda da oynar. O takımda da oynardı. Sırf sağ dışında yanlış şeylere konsantre olduğu için, gündemi hep başka olduğu için Icardi'yi biz milli takımda izlemiyoruz. Ve Galatasaray da bunun sancısını çekecek. Şöyle bir zorluk da yaratıyor. Başkanından yönetimine, Okan hocasına işler kötü gittiğinde alın işte. Tolerans gösterdiniz, gitti. Diğer oyuncuların konsantrasyonu bozuldu gibi cümleler şu an Hazır. havanın altında. Hazır. Yani bu koz var. Bunu ne kapatacak işte? Aynı o Beşiktaş maçı, Başakşehir maçındaki gibi performans gösterirse bu konular açılmaz. Ama bu kozlar duruyor yani. Ama Icardi'yi de biliyorlardı. Alırken de biliyorlardı. Sorunlarıyla alırsın bazı oyuncuları. Risk alırsın. Son 3 maçta muhteşem oynadı. Erman'a da katılıyorum. Lig uzun. Lig 38 maç. 3 maçta iyi oynadın. Şampiyon yaptın yok. Şimdi sakatlıktan nasıl dönecek bakalım. Ama ya Icardi ha, düzelt bir arayı, mutlu ol. Sahanın içindeki biz Icardi'yi seviyoruz ya, o nasıl goller ya, nasıl klas goller. Ama var ya Okan Hoca da hep söyledik, yine söyleyelim. Ya nelerle uğraşıyor ya, kolay Ya, değil. hakikaten. Vallahi kolay Santrafor değil ya. bazen teknik direktör kaderini, bazen bir takımın kaderini zaten, bazen yönetimlerin kaderini belirler. Tabii ya. Şimdi yapmışsın transfer ama Juan Mata bu takımın kaderini belirler diyemiyoruz biz. Diyemiyoruz. Mertens belirler diyemiyoruz. O olmaz Kerem olur. Kerem olmaz Yunus olur. Yunus olmaz bir başkası olur. Yusuf? Ama Yusuf olur mu? Yusuf da olur. İzledin mi? İzledim. Attığı ilk gole bayıldım. Yalnız Galatasaray'ın hücum ederkenki kalitesi var, hala var. Ama çok pozisyon veriyor. Galatasaray ne kadar çok pozisyon verdi. Onyekuru maç boyunca 6-7 tane kaleciyle baş başa olmuyor. kaldı. Bu arada attığı bir gol offside olmasına rağmen offside diye gitti güme Onyekuru'nu falan. Ben Adana Demirspor maçındaki, ki Adana Demirspor tabii güçlü bir takım, çok beğenmedim. Hazırlık maçı falan ama. Ama Çok gençleri eksiği beğendim var ben ama ya. Mesela Metehan çok pozisyon hatası yapıyor. Evet, Herkes Emin çok de. övdü falan. Ben de 40 yılda bir böyle Dünya Kupası'ndan fırsat kalınca övenlerdenim bakıyorum falan. Metehan'ı. Ağır. Mesela her araya atılan topta kaleciyle karşı karşıya kaldı. Adana Kartlık Demirspor faul oyuncular. yapmak durumunda kalıyor hep. Evet, yani Galatasaray savunması bayağı bir SOS verdi Adana Demirspor maçında. Gençler. Her takıma gol atar ama çok da gol yer bir görüntüsü var. Rayo, Villarreal, Adana Demir hepsinden goller yedi. Ama tabii ideal kadrolarla oynamıyor. Eksiklikler var. Çok oyuncu değişikliği oluyor. Gençler iyi.
ama ne kadar şans olurlar bu süreçte çok zor. Yusuf için ne düşünüyorsun? Ya Yusuf zaten çok iyi futbolcu, gelir gelmez. Ya ne gol attı ya kalitesini gösterdi, iyi gol attı. Ya onun toparlanması, bak Oliveira'nın sakatlığında, Icardi'nin sakatlığında çok büyük katkı Mertens'in sağlayacak. yorgunluğunda. Tabii çok büyük katkı sağlayacak. Zaten bir Yusuf tek zaten iyi Mertens'in futbolcu. yorgunluğunda Serkan abi. Burada Raşitsa tamam, burada Kerem tamam. Artık onlara dokunamazsın bir süre. Bir dakika, Yunus da iyi durumda, ben çok beğendim. Sakat- Onu Sakatlanmadı. serbest de oynatabilir. Sakatlandı mı Yunus? Sakatlandı Yunus. Yunus öyle, Yusuf'u serbest de oynatabilir. İşte Mertens'in bir tek o pozisyonunda ama orada bir de Mata var. Hani mesela Dönerse. Torreira Mitsu'yu yaptı Oliveira sakat diye. Yusuf'u da atabilir oraya. Tabii. Gayet atılır Atabilir yani. yani bazı maçlarda. Çünkü fikstür şimdi yoğun Fikstür geliyor. müsait. biliyorum. Türkiye Kupası var. Yoğun Ligde geliyor ama çift maçlar var. görece kolay maçlar. Yani fikstürün kolay bir Abi- dönemine giriyor Galatasaray. Abi şu Dünya Kupası'nı izledikten sonra kolay maç favori demeyelim. Evet, İstanbulspor maçı. Ağır favori Galatasaray. O hafta düşün, Trabzon Fenerbahçe oynuyor. 2 tane rakibi birbiriyle oynayacak. Yendiği takdirde bambaşka bir moda girecek. Ama Oliveira, Icardi, hani o eksiklikleri nasıl tamamlayacak bilemiyorum. Son 3 maçta en iyi 2 oyuncudan bahsediyoruz. Kimi kazanması lazım Galatasaray'ın biliyor Kimin? musun? Seferovic. Evet. İlk. Evet. Çünkü ben Gomis'e baktım. Yine abi çok size'ı genişlemiş Değil mi? Gomis'in. Size'ı genişlemiş. Yani yavaş yavaş yarım saatlik oyuncuya doğru gidiyor. Yani 90 dakika üstünde bence gelmiş müsaadede oraya. gelmiş. O yüzden Icardi'nin yokluğunda Gomis eğer hamle olarak elinde kalsın istiyorsan Galatasaray'ın Seferovic'i mutlaka kazanması Barış lazım. Alper oynatılır mı orada? Santrafor mu? Ne yapacaksın? Yok, oynamaz. Burak'la benzeştirenler var, Öyle bir Yılmaz. oyuncu değil o. Mertens'i oynatırsın, onu oynatmazsın. Mertens'in denedi. oynamışlığı var. Evet, denedi öyle. Evet, Mertens'in oynamışlığı var ama Barış Alper olmaz. Şimdi ezilir. Evet, Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş'ta son maçında Westerlo karşısında Redmond'un muhteşem oyunu, bakın golü demiyorum, muhteşem oyunuyla güldü. Golü de vardı. Yani golü bence bir hani pastanın üstünde çilek gibi oldu. Çünkü gerçekten ben bayıldım performansına. Şenol Güneş'in gelişiyle beraber bazı oyuncuların performanslarında bir artış da dikkat çekiyor Nihat. Redmond'un hazırlık maçlarına baktığımda Türkiye'nin en iyi oyuncularından biri derim. Lige onu yansıtamadı ama. Kupada da iyi oynadı bu arada. Evet. Ama lige yansıtamadı. Ligde tek hatırladığım Trabzonspor'un ikinci yarısı, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Oyuna girip çok iyi oynadı. Evet. Redmond iyi futbolcu ama bekleneni veremedi. Delali de hafif bir değişiklik Evet, var. onda da bir O kıpırdanma da var. iyi. Ya Evet. ben Wellington'da bile bir Vallahi iyi bir şeyler gördüm yani. Bakıyoruz Cenk gollerine devam Evet. etti hazırlık maçlarında. Muleka gollerine devam etti. Redmond devam etti. Delali attı. Kerem orta sahada gol atması önemli Kerem oldu. iyi oynadı. Evet. Güzel de gol attı. Evet. Bu arada Beşiktaş taraftarlar ayrı bir gurur yaşıyor. Sayıs'le yarı final görmüş. Fuas kaptan iyi oynuyor. Tabii ki oradaki oynadığı sistem farklı. Oraya geleceğim ama. Evet, geliriz. Onu ayrıca konuşacağım. Weghorst'un formda olması, moralli gelmesinden dolayı Formda mı? memnunlar. Yanıyor ya, yanıyor. Yani 2 tane gol Memnun attı. değiller Nihat. Alamayacaklar şimdi. Yani Opsiyonu imzalamışsa o sıkıntı olmaz. yani ama o opsiyonun da ben Ahmet Nur Çebi'yi azıcık tanıdıysam mutlaka onun da pazarlığını yapacaktır. Opsiyonu o şimdi ne yapar biliyor musun? Opsiyon 10'sa 6, onu da 8 taksitte ödeyeyim falan diye Weghorst'u öyle isterler ama böyle oynadıktan sonra çok zor. Bu arada Weghorst'un attığı golü 2020 yılında Wolfsburg'da da atmış olması. Ya. Aynı golü. Çok klas O bacak uzunluğunu kullanması. Abi futbolda böyle çok pasla gitmeye çalıştığın maçlar oluyor falan ya. Abi bir kenara koy. Weghorst o kadar özel bir silah ki. Görüyorum böyle ayağı iyi diyenler, değil diyenler eleştiri. Abi in kenara. Süper adam Kes ya. topu. Çevirsin kafayı abi sürekli. Hemen oraya ek yapalım o zaman. Kenara in konuşuluyor ya. Meşhur sol bek. Caner Erkin mi hemen? Kim keser Weghorst'u işte bu düşündüğünde. Bence Çarptırır vallahi. Caner geçer. Yani, değil mi? Weghorst istemez mi öyle bir oyuncu olsun? Ya ben Beşiktaş'ın yerinde olsam Masuaku'nun performansının çok böyle üst düzey olduğunu düşünmüyorum. Umut'un da Caner özelliklerinde olduğunu düşünmüyorum. Caner de Beşiktaş'tan kötü ayrılmadı. Hazır kamp dönemi daha devam ediyorken hazırlamak adına oyuncuyu, Türk oyuncu ve bonservisi elinde. Bir şey söyleyeyim mi? Ya bana çok mantıklı Aynen. geliyor. Biz üçümüz hemfikiriz. Bir tek de biz hemfikiriz. Yani Ya- bizden başka bir kişi görmedim ben. Vücut Biz dilini, vücut dilini futbolculuğundan dolayı hemfikiriz. beğenmeyen çok vücut dilini insan var. Fakat Quaresma problemli değil miydi? Tabii Evet. canım. Oynatmadın mı? Tabii ki. Sana neler kazandırdı, neler bıraktı iz. Bazen günü kurtarmak Abi lazım. Melo problemsiz bir oyuncu muydu Bazen ya? günü kurtar ya. Bir Bir şey de olmaz. senin şu an puan kaybetme kredin yok ya.
Kimler iyiyse onu almaya Aynen. çalışacaksın. Ligin ikinci yarısına, ki ikinci yarı değil de Dünya Kupası'ndan dolayı öyle diyorum. Sen şimdi Antep deplasmanında kazanmak zorundasın. Adana Demir'i içeride yenmek zorundasın. Çünkü puan farkı var yukarıda. Kredin yok. Şuna bakıyorlar Nihat. Diyor ki herkes transferin başlama süresine 6 maç var Türkiye kupaları ile beraber. 6 tane oynayacağım sonra Doğru, transfer aslında öyle bir başlıyor. şey var yani. Bence Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta diyor ki bu 6 maçta şekillenelim sonra alalım. Fakat oyuncuyu Nasıl ne olur ikna tekrar hazırlamak için bir süre harcamak zorunda kalacaksın. Yani bu bakış açısı doğru mu? Çok emin değilim. Abi biraz önce Galatasaray konuşurken Galatasaray şampiyon yapabilecek oyuncunun problemli Icardi olduğundan bahsediyoruz işte. Aynen. Problemli oyuncuları idare etmek zorundasın futbolda. Zaten üst düzey yetenekli oyuncular normal olmuyor ki abi. Beşiktaş şey muhabbeti de çok Zayt. iyi. Başkanla Şenol Hoca'nın kampta filan transfer orada konusundaki konuşmaları. Ne oradaki yabancıysa Hoca- sen Türkçe Şenol Hoca istiyor, net, haklı yani. Defansa. bayağı istiyor hem de. Tabii canım, yani geldi gördü eksiklikleri. Şimdi 5 sol tane bekte istemiş galiba. Erman'ın da dediği gibi Bak, beş. Masuaku'yla Umut'la gitmez diyorsun. Çünkü kötü oynadı ikisi de. Sayıs bak sakatlığı var. Büyük fedakarlıkla oynuyor kaptan olduğu için. Tarihi bir şey başardığı için o fedakarla devam edecek ama dönüşte ne olacağını bilmiyorsun. Ben sana söyleyeyim, o fedakarlığı devam ettireceğim deyip iğneyle oynarsa sezonu da kapatır. Öyle o yapacak. Çıktı zaten Onu maç. Hak veririm bu söyleyecektim arada. ben de. Ben kariyerinde bir daha Dünya Kupası yarı Tabii. finalini nerede Tabii, oynayacak? Adam fedakarlık yapmak isterse yapar. Hani Ona bir şey Şenol, diyemezsin. Şenol Hoca istiyor ama Ahmet Başkan da normal bir şekilde rengini belli etmiyor. Çünkü bu işler zor devre Milli arası. takım 2008'de yarı final oynadı. Dedi ki, Sociedad'da mıydın o zaman? Villarreal'de. Ha, Villarreal'deydi. 2008. Villarreal dedi ki ya Nihat biz de burada iyi gidiyoruz ya. Ne şimdi nereden çıktı bu? Kopardık abi işte. Hani falan filan. Ya kardeşim benim ülkem kaç kere yarı final oynuyor Avrupa'da. Ben saygı çıkar vardı ki iğneyle oynarım. Al burayı işte kopardı. kopardım. Saygı duymak zorunda. Maçın 30. dakikası yemin ediyorum pas veriyorum buradan ses geliyor. Pişman mısın? Hiç pişman değilim. Yapacak bir şey yok. Sayıse'de hiçbir şey demem. Hala onu Hiçbir konuşuyoruz şey abi. demem. Nasıl pişman olsun? Hiç. Yani Sayıs oynayacak gibi gözüküyor. İğneyle oynayacak gibi gözüküyor. Nasıl bir iğne, içeriğine tam sakatlığını detayı söyleyeyim ben sana hamstring şunu, diye Serkan duydum abi, ama iğneyle oynamak böyle bir cümlede çıkıyor. İğneyle oynamak. öyle bir şey Bak değil yani. bir şey söyleyeyim mi sana? Oynamadan o iğneyi olurken, oynarken ve oynadıktan sonra bedeli çok ağırdır iğneyle oynamanın. Yani onu Nihat benden daha iyi bilir. Hepimiz iğneyle oynadık. Tabii daha üst düzey oynayanlar var. İğneyle oynamanın bedeli futbol hayatından çalmaktır. Abi o kortizonu vururlar. Aa muhteşemim, hiçbir şey yok. Maç biter, ertesi gün bir bakmışsın belki adelenin Çöktün. tamamı yok olmuş. Bir aylık sakatlığın 3 ay yani. olur. Tabii biliyorum. Öyle bir şey olmaz inşallah da. Kortizon bir kere ben dedim. Çok iyi gelmişti ilk başta ama ondan sonra orası sıkıntı olmuştu. sıkıntı. Yani ama herkesin birbirine anlayışla yaklaşması lazım. Nasıl ki Nihat 2008'de yarı final oynadığında o özveriyi göstermek istedi. Bir milli takım, Fas milli takımı tarihte ilk kez bir Afrika takımı Dünya Kupası'nda yarı final oynuyor. Yapacak bir şey yok. Anlıyorum Beşiktaşlıları da ama Saçs'ı da anlıyorum. Herkesi anlıyorum. Herkes haklı. Bu Nasrettin Hoca fıkrası gibi. Evet. Yapacak hiçbir şey yok. Bu insani durumlara da anlayış göstermek gerekiyor bence. Kazasız belasız inşallah atlatır. Hatta inşallah kazanırlar. Tüm dünya gibi bizler de Fas sempatizanıyız burada. Trabzonspor'a geçelim. Trabzonspor'da da Abdullah Avcı'nın enteresan açıklamaları oldu. Gündem yaratan. Çok farklı kazanabileceği bir maçta belki hani hazırlık maçı da olsa Abdullah Avcı seviyesindeki bir teknik adam bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını Tabelaya bakmıyor çünkü. dile getirdi. Çünkü Serkan hazırlık abi, maçı. Evet. Tabelaya değil, oyuncu niyetine bakılır böyle durumlarda. Oyuncuya söylediğinin karşılığı geliyor mu gelmiyor mu? Teknik direktör olarak spontane oyuna Türkiye'de en fazla karşı olan adam. İstediğini sahaya yansıtmayan oyuncu kesinlikle kabul görmez Abdullah Hoca tarafında. Yani ben iyi futbolcuyum, yıldız oyuncuyum, bir serbestlik ya da bugün biraz yorgunum, bunlara bakmaz. Spontane oyuna karşı. Ve o kadar farkında ki eğer Fenerbahçe maçı beraberlik bile devamında neler olacağını bilemezsin. Ama mağlup olarak başlarsan ondan sonra yakalamak zor. Hani sadece puan sıralaması olarak değil, özgüven kaybı da yaşarsın. İç sahada Fener'e kaybedersen zaten bir de onun dış sahası var. O yüzden o sezonun ilk maçının ne kadar önemli olduğunu farkında olduğu için bence oyuncuları silkele ve kendine gel mesajını vermek adına dedi ki gerekirse altyapıdan oyuncular oynatırım dedi. Yapar mı? Zor. %100 katılıyorum.
Rakip Fenerbahçe. İçeride oynuyor. Yenildiği takdirde neredeyse sezon bitti gibi olacağını biliyor Abdullah Hoca. Hani bir kulak çekme tabiri vardır ya, biraz böyle kulak çekti. Kolay kolay bu açıklamaları yapmaz. Hakikaten Demek öyle. ki oyunculardaki o rehaveti görüyor, o istediği konsantrasyonu ve söylediklerinin sahanın içinde yapılmadığı gördüğünde sinirlendi ve bu açıklamaları yaptı. Ben en son ne zaman böyle gördüm Abdullah Hoca'yı hatırlamıyorum bu arada. Ben de çok şaşırdım. Demek ki ya. bayağı sinirli demek ki. Bayağı yani. Kastedilen oyunculardan bahsediyorlar. Mesela? Şimdi, mesela Janini. Geçen sene yaptığın işten sonra bu seneki görüntün kabul edilemez. %10'u yok. Evet. Görüntünü kabul Evet. edemez. Mesela Dansville. Ya sol stoper ya da sol bek oynadığın zaman belli bir performans veriyordun. Hani maçtan sonra demek ki seninle ilgili böyle bir şey söylüyorsa hoca bir silkelenmen lazım. Türk oyuncular, ben hep söylüyorum Trabzonspor konuşurken ve sürekli söylemeye devam edeceğim. Abdülkadir Ömür geçen sene şampiyonlukta çok özel bir rol aldı üstüne. Bu sene yok o da. Bu sene yok. Yusuf Yazıcı, sen giderken nasıldın, geldiğinde nasılsın? Bunların çok hepsi enteresan. tartışmaya açık ve hoca bunlardan bence çok net rahatsız. Uğurcan bile geçen seneki Uğurcan performansı yok genele baktığında. Uğurcan sezonun ilk yarısında biz işte Kötüydü ama açılıp Tabii. sonradan kanalda düzeldi sanki. Süper Lig konseyi yapıyoruz biliyorsun. İlk yarının 11'ini seçtik. Altay ve Uğurcan adaylarda yok. Düşün işte yani. Neden düşün. yok? Hem istatistik hem de biz dışarıdan baktığımız zaman bu adamların fark yaratan adamlar olduğunu görmedik. Ve rakip Fenerbahçe. Kazandığında, kaybettiğinde sadece o hafta konuşulmuyor. Bütün yıl konuşuluyor. Ya bir de İki takım etkiliyor adına yani. da. Sen biliyor Bu musun? kadar önemli bir rekabet var. Trabzon'da Fenerbahçe maçı ne demek? Bir sene Sen biliyor bekleniliyor. Bir sene bekleniliyor. Şu an için Çok başka. şu an Fas için Fransa Ki en iyi maçı sen ne demekse bilirsin. Aynen öyle. bak şu an Fas için Fransa maçı ne demekse aynı şey demek Normal yani. Ben ama. öyle söyleyeyim. Evet. Çünkü hep şampiyonluk yolunda gittiğinde genelde Fenerbahçe ile kapıştı Trabzonspor. Değil mi? Ya İnanılmaz da bir rekabet var. hep şunu söylüyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon konuşurken. Belki Başakşehir'i de katacağız işin içerisine. Fenerbahçe maçı gibi bir maç kazanırsan devamında 4-5 maçlık seri yakalama ihtimalin daha çok. O yüzden kırılma maçlarıdır bunlar. Bir bakarsın onun özgüveniyle 3-4 tane skor tabelası, iyi oyun olmasa da skor tabelası hep senden yana olabilir. Kazanma alışkanlığını Fenerbahçe gibi maçlardan sonra kazanabilirsin. Sezonun ikinci yarısı için çok önemli bir değerlendirme. Tutunacaksa Trabzonspor o yarışa ilk önemli sınavı Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe maçı öncesi oyuncuların vücut dili boş vermişse Abdullah Hoca bir volkan gibi patladı orada sanki. Evet. Arıza ışığı yanıyor. Arıza mı? Dur, nereye? Aklınızı kullanın. Otopratiğe gidin. Aklınızı kullanın, otopratiğe gidin. Evet, gene bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Pizzalara da nasıl bakıyorsun? Pizzalara ha? evet ben artık niyetimi bozdum. Pizzalara çok tehlikeli bakışlar atıyorum. Demek ki programın sonu geldi. Yemek Sepeti'nde pizza şöleni devam ediyor gördüğünüz gibi. Maçlara eşlik edecek çeşit çeşit pizzalar özel indirimleriyle sizleri bekliyor. Pizza şöleni indirimlerine ek, seçili menülerde 30 lira kupon fırsatı için hemen siparişinizi verin. Futbol keyfinizi ikiye katlayın. Gol makinesinden hepinize hoşça kalın.